Yaklaşık 12 bin yıl önce insanlık tarihinin en büyük kumarı oynandı. Atalarımız milyonlarca yıldır süregelen o göçebe hayatın özgürlüğünü bir yere kök salmanın belirsizliğine feda etti. Ateşin yemek pişirmek için kullanımıyla beraber artık insanlar bir arada ve günün belli zamanlarında yemek yemeye başladılar. Haliyle öğün kavramı oluştu ve bir arada yaşayan insanlarla belli kurallar çerçevesinde bir medeniyet kurmak ve bu kuralların etrafında toplanmak zorunda kaldı. İşte video serimizin bu ikinci videosunda bahsedeceğim konu sadece insanlığın çiftçiliğe veya yerleşik yaşama geçiş hikayesi değil, aynı zamanda hiyerarşinin, mülkiyetin ve şehirlerin, hatta daha da önemlisi mutfağın doğuş hikayesinden bahsedelim. 20. yüzyılın en etkili arkeologlarından bir tanesi olan Gordon Child'ın 1936 yılında Neolitik devrim olarak adlandırdığı bu süreç, insanı doğanın bir paraziti olmaktan çıkartıp aksine doğanın bir üreticisi haline getirmişti. Peki ne oldu da yıllardır sahip olduğumuz avcı toplayıcı alışkanlığımızı bir kenara bıraktık? Bu bir karın doyurma derdi miydi yoksa ruhun açlığı mıydı acaba bizi tarlaya sürükleyen? İşte bugün bu videoda sizlerle beraber Anadolu'nun tozlu topraklarından Çin'in çeltik tarlalarına uzanan çok sırlı ve uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız eğer gastronominin sıfır noktasına uzanıyoruz. Buzul çağın ardından dünya tam ısınıyor derken yeniden gelen soğuk hava dalgası Younger Dryas diye adlandırılan bir dönemi başlattı. Milattan önce 12.900 civarında gerçekleşen bu yeniden soğuma tam 1200 yıl sürecekti. İşte bu iklimsel şok insanları artık su kaynaklarının etrafında toplanmaya ve ellerinde kısıtlı olarak bulunan bu yabani tohumları yönetmeye zorlamıştı. Vahşi doğada tohumlarını rüzgarla saçan buğdaylar artık insanların seçimiyle başaklarında dökülmeden bekleyen ve hasata uygun mutasyonlara dönüşmüştü. Şimdi sizi tarihin en şaşırtıcı mekanlarından birisi olan Göbekli Tepe'ye götürmek isterim. Klaus Smith'in kazılarıyla beraber yerleşik hayata dair tüm teoriler alt üst edildi. Yani biz daha öncesinde önce tarıma geçtiğini, insanlığın daha sonra bir inanca, bir tapınağa ihtiyaç duyduğunu düşünürken Göbekli Tepe bize tam tersini söylüyordu. İnsanlık önce inanç sahibiydi, bir tapınak aradı, peşinden tarıma yani yerleşik yaşama geçti. Peki burada bulunan devasa dikili taşları inşa eden binlerce insanı kim besledi dersiniz? İşte cevap gastronomik bir sırda saklıydı. Yapılan kazılarda 160 litrelik kireç taşından oluşan kapların içerisinde bugün biranın ham maddesi olarak sayılan kalsiyum oksalat izleri bulundu. İşte bu durum bize avcı toplayıcıların o dönemlerde ritüellerini kutlamak, tanrılarını onurlandırmak ya da bir arada çalışmayı daha da güçlendirmek için uzun süre ve büyük ölçekli fermante içecekleri kullandıklarını gösteriyor. Yolculuğumuz şimdi bizi Konya Ovası'nın kalbine, yaklaşık 8.000 kişinin sokaksız bir düzende evlerine çatılarından girerek yaşadıkları o protokente yani Çatalhöyük'e götürüyor. Burası sadece bir yerleşim yeri değil, insan psikolojisinin ve toplumsal dengenin ilk büyük sınavının verildiği bir laboratuvardı aslında. 2024 yılının Mart ayında Ali Umut Türkcan ve ekibi bugün tüm dünyayı heyecana boğacak bir keşfe imza atmıştı. Mekan 66 adı verilen bir alanda bir fırın yapısının yanında avuç içi büyüklüğü kadar süngerimsi bir kalıntı bulunmuştu. Yapılan analizler bunun 8600 yıllık dünyanın bugün bilinen en eski fermante ekmeği olduğunu kanıtladı. İnce bir kil tabakası sayesinde günümüze kadar korunan ve bugüne kadar gelen bu ekmek aslında Neolitik insanın sadece basit bir şekilde karnını doyurmadığı, aynı zamanda mayalanma gibi karmaşık bir biyokimyasal süreci de ustalıkla yönetebildiğini gösteren en önemli kanıttı. Çatalhöyük evlerinin içerisine girdiğimiz vakit bu bulunan ekmekten çok daha gizli ve derin bir hikaye daha bizi karşılıyor aslında. İki arkeolog Amy Bogart ve Ian Hodder evlerin içerisinde bir tezatı fark ettiler. Bu tezat sergilenen cömertlikle saklanan zenginliğin tezatıydı aslında. Evin en kuytu arka karanlık odalarında kerpiçten yapılmış gizli kilerler yani binler vardı. Burada ailenin hasat ettiği tahıllar ve yemişler saklanırdı. Bu aslında özel mülkiyetin ve benim rızkım düşüncesinin
ilk tezahürüydü. Fakat evin ana odasına girdiğimizde bizi bambaşka bir manzara karşılıyordu. Evin duvarlarına asılmış devasa yaban öküzü boynuzları, yani bukranyumlar. Bu boynuzlar rastgele bir dekorasyon değildi. O dönemde bir yaban öküzünü avlamak ve pişirmek tüm mahallenin dahil olacağı devasa bir şölen demekti. Evin derinliklerinde tahıllarını özel olarak saklayan hane halkı aslında bu sergilediği boynuzlarla tüm topluma şu mesajı veriyordu: evet, ambarım dolu olabilir ama bu zenginliği paylaşıyorum. İşte bu celebrated surplus stratejisi, yerleşik yaşamın beraberinde getirdiği eşitsizlik ve kıskançlık duygularını, bu riskleri aslında paylaşım ritüelleriyle beraber dengeliyordu Çatalhöyük. Çatalhöyük kilerlerindeki ben inancını, ben bilincini aslında paylaşım ritüellerindeki biz bilinciyle dengeleyerek binlerce yıl barış içinde yaşamayı başarmıştı. Neolitik devrimin en sessiz ve en etkili aşamasına geldik şimdi. Yani sütün sadece yavrular için bir besin kaynağı olmaktan çıkıp insanın beslenme diyetinin tam merkezi haline geldiği süt devrimine geldik. Peki bunu nereden biliyoruz? Bununla ilgili en somut kanıtlar antik çömleklerin gözeneklerinde saklı bulunan yağ moleküllerinde, yani lipid analizlerinde saklı aslında. Richard Evelshot ve Melanie Roffel-Salk gibi öncü araştırmacılar sütün M.Ö. 9000 yıldan bugüne kadar aslında işlenerek kullanıldığını kanıtlamış durumdalar. Ama bu devrimin kalbi aslında Bursa yakınlarındaki Barçınhöyük'te atmakta. Barçınhöyük'te yapılan kazılarda arkeolog Rana Özbal ve ekibi 6600 yılına tarihlenen çömlekler üzerinde çalışmalar yaptı. Ve bu çalışmalar sonrasında çömleklerin %60'ından fazlasında süt kalıntısına rastlandı. Bu da o dönemlerde yaşayan insanların sütü sadece bir içecek olarak değil, aslında bunu işledikleri ve her öğünün bir parçası olarak kullandıklarının en önemli kanıtıydı. Mutfak teknolojisi de bu beyaz sıvıyla beraber evrimleşti. Barçınhöyük'te bulunan M.Ö. 6600'lerde kullanılan basit kase formları M.Ö. 6200'lere gelindiğinde 4 kulplu kaplara dönüşmüştü. Bu kaplar asılmaya ve sallanmaya, yani yayık gibi kullanılmaya son derece uygundu. Bu da bize sütten tereyağı veya ayran üretiminin o dönemlerde başladığını fısıldayan çok önemli bir göstergeydi aslında. Bu kültürel adaptasyon beraberinde aslında biyolojik bir değişikliği de getirmişti. Yani süt tüketen toplumlar artık laktoza olan uyumluluğu yaygınlaştırarak insanın evriminde kalıcı bir dönüşme sebep olmuştu. Bu sayede de süt sadece bir besin olmaktan çıkıp aynı zamanda saklanan, artık takas edilebilen, hatta insan genetiğini değiştirebilecek bir güç haline dönüşmüştü. Arkeolog Ian Hodder'ın dediği gibi artık eşya insan dolanıklığı başlamıştı. Yani biz tarlayı beklemek zorunda, kileri korumak zorunda ve evi onarmak zorundaydık. Acaba biz mi buğdayı evcilleştirdik, yoksa buğday mı bizi tarlasına hapsetmişti? Bugün mutfağımızda pişen ekmek veya dolabımızdaki peynir, hatta dostlarımızla içtiğimiz bir kadeh içecek bile aslında 12.000 yıl öncesine dayanan o oynanan kumarın meyveleri. Bir sonraki sefere ekmeğinize baktığınızda o dökülmeyen başağı bulan atalarımızı hatırlayın. Serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.